Selam futbol severler. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomda sizlerle yine Fenerbahçe üzerine konuşacağız. Dün akşam yani Perşembe günü Fenerbahçe bir maç oynadı saat 23'te. Union Saint-Gilloise ile Belçika takımıyla Konferans Ligi'nde karşılaştılar. Fenerbahçe'nin bu maçını sizlerle değerlendiriyor, inceliyor olacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, bir kardeşimiz de benden Fenerbahçe'nin kullandığı penaltılar üzerine bir video çekmemi istemişti. En kısa zamanda o videoda sizlerle olacak arkadaşlar. Evet, dün akşam Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. Belçika takımıyla Konferans Ligi'nde karşı karşıya geldiler. Rakibi küçümsenmeyecek bir rakipti. Fenerbahçe için zorlu bir rakipti, güçlü bir rakipti. Evet, ismini telaffuz etmekte zorlansak da güçlü bir takımdı. Çünkü kendi liginde lider bir takımla karşılaşıyordu. Ve Union Saint-Gilloise takımı Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce, yani bu maç öncesinde de Real Betis ile karşılaşmış. İspanya'nın güçlü takımlarından biri olan Real Betis'i eleyerek buraya gelmişlerdi. O yüzden ben Fenerbahçe için zorlu bir maç olacağını düşünüyordum. Fenerbahçe'nin kazanacağını tahmin etmemiştim. Sürpriz olacak ve Union Saint-Gilloise Fenerbahçe'yi yenecek demiştim. Bir Beşiktaşlı olarak da Fenerbahçe'nin aldığı 3-0'lık galibiyeti sevindik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Fenerbahçeliler dün akşam çifte zaferle döndüler. Çifte zafer aldılar. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile Konferans Ligi karşılaşmasının yanında bir de Fenerbahçe'nin basket takımı Real Madrid'de Euroleague'de karşılaşıyordu ve karşılaştığı maçtan sonra da orada da kazandı. Hem futbolda hem de basketbolda kazanarak taraftarlarına çifte zafer yaşatmıştı. Belçika'da küçük bir Fenerbahçe taraftar kitlesi olmasına rağmen takımını çok iyi desteklediler. Taraftarından bu desteği alan takım da galip geldi. 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Bu da rövanş için, İstanbul'daki rövanş için çok önemli bir skordu. Ve ben Fenerbahçe'nin yani yenilse dahi, hani yenileceğini düşünmüyorum. İstanbul'daki maçta kendi taraftarı önünde, kalabalık seyircisi önünde kaybedeceğini düşünmüyorum ama kaybetse dahi ben Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde maçı kaybetse dahi eleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe için rövanş maçı daha rahat olacak. Çünkü ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyet sonrasında daha rahat bir maça çıkacağını düşünüyorum. İsmail Kartal'ı da tebrik edelim. Kazandılar. Takımını kazandırdı. Taraftarlar mutlu. Bu galibiyet bu hafta oynanacak ligde de yansıyacaktır büyük ihtimalle. Ligde de kendilerine moral bulacak olan Fenerbahçe aldığı bu moralle ligde de kazanacaktır diye düşünüyorum. Hem Euroleague'de kazandılar, bunun mutluluğu var. Basket takımının kazanması, hem Union Gilloise'yi de elediler. Yani Avrupa Konferans Ligi'nde de eleme yaptılar. Yani eleme maçında güzel bir sonuç aldılar rövanş için. Hem futbol hem de basketbolda alınan bu skorlar, bu galibiyetler taraftarı sevindirdi. Takımı daha da moralleştirdi. Taraftarlar daha istekli ve arzulu bir şekilde bu ligdeki maça gidecekler, destek verecekler. Hem de takım daha istekli bir şekilde ligdeki maça çıkacak. Şampiyonluk yolunda da alınan bu hem futbol ve basketboldaki galibiyetler önemli bir galibiyet olmuş oldu. Fenerbahçe'de dün akşam kötü oynayan oyuncu görmedim. Fenerbahçe'de şunu diyebiliriz. Kötü oynayan oyuncu bence yoktu. Takım olarak bir birlik, beraberlik ve bütünlük vardı. Bu birlik, beraberlik, bütünlükten sonra da Fenerbahçe alması gereken skoru almış oldu. Rakip için şu deniliyordu. Rakip futbolcuların forvetleri genelde uzun boylu oyunculardan oluşuyor. Rakibin kullanacağı kornerlerde veya rakibin açacağı ortalarda, sağdan veya soldan rakibin açacağı ortalara dikkat etmesi gerektiği söyleniyordu çünkü futbolcular uzun boyluydu. O yüzden takım buna dikkat etti ve kornerlerde gol yemedik veyahut sağdan veya soldan rakip takımın geliştirdiği ataklarda bunları engelleyebildik. Bu da çok önemliydi. Fener çok aman ciddi ataklar yapmasa da net sonuçları bulacağı ataklar yaparak 3-0'lık galibiyet aldı. Yine bir penaltı golüyle Fenerbahçe kazanmış oldu ama Fenerbahçe bu penaltı golünü 2-0'dan sonra attı. Penaltı golü 3. gole geldi. Eğer Fenerbahçe bu penaltı golünü atmamış olsaydı bile Fenerbahçe 3-0 yerine 2-0 kazanacaktı. 3-0 ha 2-0. Orada 2-0'da önemli bir galibiyet olacaktı.
Fenerbahçe'de takımın oyuncusu olarak İsmail Yüksek gösteriliyor. Evet, doğru. İsmail Yüksek çok yapastı. Çok iyi oynadı. Çok etkiliydi. Kendini çok iyi gösterdi. Her yerde İsmail Yüksek'i gördük. Pas aldı, pas attı. İyi oynadı. İsmail Yüksek son zamanlardaki performanstaki düşüklüğünü bu maçta gösterdi. Ve iyi bir oyunla elinden geleni yaptı İsmail Yüksek arkadaşlar. Yine daha sonra oyuna giren Ferdi Kadıoğlu takıma çok şeyler kattı. Sonradan oyuna girdi Ferdi Kadıoğlu ve takımın sol kanadını hem ileri defansif yönüyle hem de hücum yönüyle defansta top çıkartmaya çalışmasıyla hücumda gole katkı vermesi yönünden güzel pas aldı, güzel pas attı. Çok iyi bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu'nun ben büyük bir ihtimalle sezon sonunda Fenerbahçe'den zaten ayrılıp bir takıma gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'in en yetenekli oyuncularından, yerli olarak baktığımızda en yetenekli oyuncularından biri. Hani bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Keşke Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de değil de Beşiktaş'ta oynayıp Beşiktaş'ta parlamış olsaydı. Bunu da isterdim ama olmadı. Fenerbahçe'de Livakovic'i çok zorlayacak ciddi şutlar gelmedi. Gelen şutları da, gelen atakları da iyi çıkarttı. Livakovic de bugün genel performansını yakaladı. Çok üst düzey bir performans çıkartmasa da güzel bir performans çıkartmış oldu. Fenerbahçe'de son zamanlarda bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş vardı. Ve ben Mert Hakan Yandaş'ın da bu maçta ilk 11'de oynamasını beklerken Mert Hakan Yandaş 11'de değil yedek kulübesinde oturuyordu. Çünkü hani Mert Hakan Yandaş'ın genel performansına baktığımda çok iyi bir oyuncu olmayabilir. Ama Mert Hakan Yandaş orta seviye bir oyuncuydu. Yani inişli çıkışlı oyun sergilediği için orta seviye oyuncu diyorum. Kimi zaman iyiydi, kimi zaman kötüydü ama son 4-5 maçına baktığımızda Mert Hakan'ın gerçekten ciddi bir performans ortaya koyduğunu, kendini geliştirdiğini, takımına büyük katkılar verdiğini hem gol anlamında hem de takımın gol yükünü de çekti. Takım yerindeki oyuncuları da oynatan bir performans sergiliyordu Mert Hakan Yandaş. Ve bugün de oynamasını, ilk 11'de oynamasını beklediğim bir oyuncuydu ama ilk 11'de olmadı. İlk 18'de vardı ama ilk 11'de oynamadı. Yani Fenerbahçe'yi burada Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da Trabzonlusu destek olalım arkadaşlar. Avrupa maçlarında hani bazı arkadaşlarımızı gördük. Mesela bir Galatasaraylı kanal gördüm. Yayın yapan kanal. Fenerbahçe'yi tebrik ettiler. Bu da çok güzel bir şey. Yani Avrupa maçlarında böyle olmalı. İstanbul'daki maça yani Galatasaraylısı da gidebilir, Beşiktaşlısı da gidebilir, Trabzonlusu da gidebilir. Gitmek isteyen Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonlu taraftarlara Fenerbahçe taraftarı siz gelemezsiniz dememeli. Yani destek almalıyız. Çünkü Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet hem ülke puanı adına güzel bir katkı hem de Türk futbolu adına güzel bir katkı olmuş oluyor. Ve yine Fenerbahçe eğer tur atlarsa ülke puanına daha fazla bir katkı sağlamış olacak. Zaten Avrupa'dakinden tek takımımız Fenerbahçe. Beşiktaş zaten gruplardan çıkamadı, elendi. Galatasaray eleyeceğini düşündüğümüz Sparta Prag maçında elendi. O yüzden arkadaşlar Fenerbahçe'ye destek verelim. Fenerbahçe'nin arkasında olduğunu gösterelim. Yani bunu Fenerbahçeler sosyal medya paylaşımlarıyla da çok iyi yapıyorlar. Taraftarları çok iyi yapıyor. Hani koreografi olarak Galatasaray'ın gerisinde kalsalar, hani statta yapılan koreografi olarak bunu en iyi yapan belki de Galatasaray olarak söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe'nin ben bu elenmeyeceğini düşünüyorum. Eleyeceğini düşünüyorum. Tabii eledikten sonra kim gelecek? Bunu da bilmek gerekiyor. Mesela Fenerbahçe'de son zamanlarda pek kendini gösteremese Batshuayi de bugün çok iyiydi. Hava toplarında boyunun verdiği uzunluğu da iyi kullandı. Aldı, verdi, güzel oynadı. Fenerbahçe hani takım olarak bir birlik beraberlik içerisindeydi ki bu da çok güzel. Yani takım olarak pas alma, güzel paslar attılar, güzel pas alışverişi yaptılar, güzel oynadılar. Yerinde müdahalelerle, yerinde oyunlarla takımının kazanması için Fenerbahçe elinden geleni yapmış oldu arkadaşlar. Galibiyet için hem Fenerbahçe arkasında olan Fenerbahçe taraftarıyla birlikte İsmail Kartal'ın da yerinde oyuncu değişiklikleri yapmasıyla güzel oldu. Yani bazı oyuncular tabii mecburiyetten oynattı. Mesela Kent oyuna girdi. Kent mecburiyetten oynamak zorunda kaldı. Bir iki tane eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe'de gerçekten Osuel'i çok beğendim mesela arkadaşlar. Yani Fenerbahçe bir bütündü. Yani bütün olarak takım olarak iyiydi. Yani Szymański işte diyebileceğim bir performans. Çünkü Szymański de çok düşüş yakalayan bir performans sergileyen bir oyuncuyken Szymański bugün
o kötü oyunun bir tık üstünde oynadı. Yine Tadic'in penaltıdan da dahi olsa gol atması çok önemliydi. Çünkü Tadic son zamanlarda gol atamıyordu. Gol atması ona da bir moral motivasyon sağlamış oldu. Onun da bir moralli olması sağlamış oldu arkadaşlar. Fenerbahçe iyiydi. Yani Fenerbahçe için şu oyuncu kötüydü, bu oyuncu kötü diyecek yoktu. Yani şu daha iyi oynayabilirdi diyebileceğimiz oyuncular olabilir ama kötüydü diyebileceğimiz bir oyuncu yoktu. Hepsi olması gerektiği yerde, olması gerektiği müdahaleleri yaparak, oynaması gerektiği gibi oynayarak, elinden geleni yaparak galibiyeti aldılar 3-0'da. Gerçekten çok önemli ve çok etkili bir skor. Bir sonraki maç deplasmanda oynadıkları bu maçtan sonra kendi evinde oynayacaklar. Ben deplasmandaki kadar oynayabileceklerini düşünüyorum. Yani çok süper oynamasa da Fenerbahçe'nin en kötü deplasmanda oynadığı kadar kendi evinde de oynayabileceğini ve kazanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki o zamanki maça kadar hangi oyuncular oynayacak, hangi oyuncular sakatlı olacak, hangi oyuncular cezalı olacak, hangi oyuncular hasta ya da oynayabilecek konumda olacak, bunlar önemli. Sakatların çok olmaması, hasta oyuncuların çok olmaması, oynayabilecek oyuncuların çok olması da Fenerbahçe açısından iyi olacaktır. Sizce Fenerbahçe tur atlayabilecek mi? Sizce Fenerbahçe bir sonraki maçta, kendi evinde oynayacağı maçta kazanır mı? Kaybeder mi? Kaç biter? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizler de bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz.